I'm curious how the contest will unfold from here. We're at the third round now, the field has compressed to 32, and every match from this point carries a wrestler's whole tournament on it. The Kirkpiner head Kazgar has given the call to prayer. Now it's time for the Pesrov, the ceremonial entrance. The third round is about to begin here at Seka Park. Onursuzuz ve Osman Kan özelinde Faruk Mutkan biraz. A word on Onur Susuz and Osman Kan. Both come into this round under real pressure to back up those stunning wins from the last round. Crowning a great result is harder than achieving it. For Susuz and Osman Kan, backing up a famous win is its own challenge. They're young, still rising, and this is exactly how a wrestler climbs to that level. But it's not easy. Susuz is still a fresh Basbalivan, Osman Kan a touch more seasoned. And there's this, too. Susuz's last match ran nearly an hour and a half, all of it on their feet, and his opponent was the grinding Orhan Akulu. After that kind of toll, how will Susuz wrestle in this round? We're eager to see. O yıpranmanın sonrasında Onursuzuz acaba bu turda nasıl bir performans ortaya koyacak? Merakla bekliyorum. The first wrestler through in the previous round was Fizela Aktürk, perhaps the freshest Basbalivan in the whole field, and already in tremendous form. He now faces the vast experience of Mehmet Yesel Yesel. Mehmet Yesel Yesel will give a wrestling recital, in every phase, a masterclass in how to defend, step by step, inch by inch. It will be an instructive match for every wrestler watching. Provalardan biri olacak. Ben de tam araya girecek diyecektim ki bu kadar güzel bir prova olur diyecekken sen ekledin. Hakikaten Kırkpınar testini yapacaklar. If two wrestlers agreed to stage a practice match, a tune-up before Kirkpiner, they couldn't arrange anything as good as this. Karşıya gelecekler. But here they are, meeting in this round. Aktürk and Yesel Yesel will run their Kirkpiner test, live. Susuz beat Orhan Akulu a round ago. Now can he beat Akulu's own teammate, Furkan Durmusaltin? Or will Furkan take the revenge for his stablemate? That's the question on the main screen. And there's a reason I raise it. Both Aktürk and Yesel Yesel were the earliest winners in their previous matches. Tur atladı. Aktürk finished first, Yesel Yesel advanced past Fatih Abdi. %100'üyle güreşecekler. So they'll wrestle with 100% of their reserves intact. Gözden kaçırmıştım. Çok güzel yakaladın. Teşekkürler Recep Tosun. Estağfurullah. There's Yusuf Kanzibek, 2 Kirkpiner championships to his name. And under the new rules, the path to keeping the belt permanently is more open. You no longer need 3 in a row. 5 titles in different years is now enough. Under the new rules at Kirkpiner, the path to permanent ownership of the belt is clearer. Daha avantajlı. No longer 3 consecutive titles, 5 titles across different years is now enough. Yeterli olacak. That changes the calculus for the veterans chasing So this is a history. belt year for Ali Gürbüz, for Recep Kara, the wrestlers chasing that permanent ownership. The rules have rewritten what's possible at the very top of this sport. All eyes on Enes Dogan against Osman Kan, and on Yusuf Kanzibek against Ismail Koç. And 3 matches carry huge weight in the Adidate race today. Özellikle 3 karşılaşma dikkatleri çekiyor. Semih Turgut Kemal Şahin müsabakası. Bunun yanı sıra Ali Yanatma, Onur Şenel mücadelesi. Ve belki de Ünal Karaman, Tanju Gemici karşılaşması. Bu arada Özellikle Especially Semih Turgut against Kemal Sahin, and Ali Yanatma against Onur Şenel. The winner advances, the loser's Kirkpiner dream is gone. These are win or go home matches in the truest sense. hayali gerçekleşmeyecek. I'm among those who expect to see Ali Yanatma at Kirkpiner. Tahmin edenlerdenim. As an old wrestler who tied the arm cord on these fields for 39 years, I'd love to see Mugla's only Basbalivan, Fethi's Ali Yanatma, in Edirne. Ali Yanatma'yı ben Kırkpınar'da senin de anlatacağını düşünenlerdenim. But we see Yanatma is a step behind his rivals. Bir adım geride oldu. We said it earlier, 8 points may not be enough. Karşılaştırıldı. He has 5 points here. He needs a non-scoring win first. 8 And Onur Şenel needs even more. A win here won't be enough on its own. Buradan puanlama harici galibiyet çıkarması gerekiyor öncelikle. Onur Şenel'in daha da fazlasına ihtiyacı var. Sadece bu turda elde edeceği galibiyet yetmeyecek. Evet. Bir sonraki turda da galip gelmesi ancak onu iddialı konuma getirebilir. Cengizhan Şimşek'le de Yıldıray Pala 2 ya da 3 yıl önce Kırkpınar'da çok sert bir karşılaşma yapmışlardı.
Bakalım o karşılaşma da kıymetli. And here they are, Fizela Aktürk and Mehmet Yesel Yesel. They'll share the grass any moment now. I'm waiting on this one with real anticipation. Her hattıyla Mehmet Yeşil bir I'm waiting on this with real excitement. defansif Mehmet anlamda Yesel adım Yesel, adım incredibly experienced. nasıl güreşebileceği Fizela Aktürk, the Turkish Altay, producing enormous performances on every platform. ders niteliğinde Can the bir younger mücadele man show his ortaya teacher the same dominance he's shown everyone else? Tecrübeli bir başpehlivan. Feyzullah Aktürk, Türk tankı Altay gibi her platformda, her alanda çok büyük performans ortaya koyuyor. Bakalım ustası, büyüğü Mehmet Yeşil'e diğer rakiplerine göstermiş olduğu üstünlüğü sağlayabilecek mi? The reigning Kirkpiner champion, Orhan Akulu, is gone. No points from Seka Park. Ali Gürbüz, in a belt year, also gone. No points. But Fizela Aktürk is here. Enes Dogan, Osman Kansas Mehmet Yesel Yesel, Yusuf Kinzibek, Ismail Koç, Mustafa Taz, Ismail Balaban. Ali Gürbüz yok. Seka Park'tan puan çıkaramadı. Ama Feyzullah Aktürk var. Enes Doğan var. Osman Kan var. Mehmet Yeşil. Yusufcan Zeybek var. İsmail Koç. Mustafa Taş. Mustafa Taş var. İsmail Balaban var. Bu zorlu mücadeleler işte ekranlarınızda. If Furkan Durmaz-Altın can beat a tired Susus and reach the last 16, and especially if he makes tomorrow's finals, it's a huge leap for his career. The opportunity is right in front of him. Feyzullah Aktürk. As expected, Mehmet Yesel Yesel has started actively, and Fizela Aktürk answers with the Lens, the head control. And the Ismail Balaban, Bekir Arayüzül match is critical for Arayüzül. He must The win Ismail outright. Balaban, Bekir Arayüzül match is critical for Arayüzül. He must win, and probably win in regulation, to keep alive any hope of joining the added 8 at Kirkpiner. Kırkpınar'da mücadele edecek 8 ilave başpehlivan arasına adını yazdırabilme yolunda. Yusuf Kinzibek against Ismail Koç. Zebek is trying to keep his distance, but how long can he sustain that? Koç's physical advantage is obvious. İsmail Koç'un bir fizik avantajı olduğu aşikar. How will the experienced Mehmet Yesel Yesel handle the young, dynamic, peak form Fizela Aktürk? Yüksek Feyzullah Aktürk is one of the names closest to the belt at Kirkpiner. hep birlikte We'll watch this craft unfold together. İsimlerden biri. Yusufcan Zeybek bir an kasnağa doğru yöneldi ama İsmail Koç rahat karşıladı. Enes Doğan Osman Kan müsabakası. Şu anda birbirlerini tartıyorlar adeta. Hazır olmuş. Koskoparat Hayat Destek Küçük Destek Orta Boy Pehlivanları Pehlivan Giriş kapısında hazır olmuş. A dive attempt from Ismail Balaban. He went for the leg, but couldn't hold it. Hard slaps in the Aktürk, Yesel Yesel match, and Yesel Yesel dives in. Aktürk keeps livening up this match in bursts. Feyzullah Aktürk çok hareketlendiriyor. Zaman zaman hareketlendiriyor müsabakayı. Mehmet Yeşil de iyi karşılık veriyor. dün puanlamada Okan Acar'ı mağlup etmişti Mehmet Yeşil. Okan Acar o yenilgiyle Kırkpınar hayallerine veda etmişti. The cooler weather suits the experienced Bas Bolivianlar, I'd say. Yaradığını They don't wear down as much, they catch their breath, they recover between exchanges. nefes alıp vermeleri. That's an advantage for the veterans in a long match. Ismail Balaban has Bekir Arayüzül pressed down, straight to the outer Kasnak, hunting a quick finish. This is Arayüzül's first win in his recent matches. He beat Cenk Yıldırım in the second round. Geride kalan müsabakalarda ilk galibiyeti oldu. Bir önceki turda kazandığı müsabaka CV Enerji Türkiye Halı Güreş Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyeti oldu Bekir Eryücel'in. Bekir Eryücel ilk turda Cenk Yıldırım'ı mağlup etmişti. İkinci turda düzeltiyorum. Cenk Yıldırım'ı mağlup etmişti. Evet. But in the added 8 race, compared to the others, Bekir Arayüzel carries a heavy burden, a points difference of -8, the highest deficit of any contender. Fena puan. Even a win may not lift him into contention from there.
Yerden yüksek- kurtulmasını bildi Bekir Er Yücel. En yüksek eksi puanı olan başpehlivan Bekir Er Yücel. Şu anda ilave 8'de şans arayan başpehlivanlar arasında. Ertuğrul Dağ deviren arasındaki mücadelede hemen arka planda ekrana yansıdı. Feyzullah Aktürk Mehmet Yeşil karşılaşmasında. And in the Baspaliven match between Minderes Saltic and Ali Eisenbatmaz, Ali Eisenbatmaz wins. For Minderes Saltic, the Kirkpiner dream waits for another spring. The Caucasian Eagle, a clean victory from the Pakakazi. Bir başka bahara kalıyor. İşte Ali İhsan. Ali Eisenbatmaz, the Caucasian Eagle, that powerful frame, a clean win from the Paka Kazik. Fiziğiyle paça. I said last week he was one of the stars wanting to speak a final word at the close. Son sözünü He's into the last 16 now. yıldızlarımızdan biri demiştim. Ali İhsan Ali Eisenbatmaz into the last 16. I said last week he was one of the stars wanting to speak his final word at the close. And if he becomes a model of consistency, he's dangerous for everyone. Böylelikle 5 ilave 8'in dışında şu anda bulunan 5 başpehlivan kaldı. Şimdi Menderes Salt'ın yenilmesi ya da bir başka ifadeyle Ali İhsan Batmaz'ın kazanması. And Ali Yanatma has beaten Onur Senel, lifting his points to 8. I said note his name. For Turkish wrestling's sake, I want to see him at Kirkpiner representing Mugla, Fethi. He's pushed Okin Yavuz When out we of the talked privately, you told me to note Ali Yanatma's name. Pınar'da And from the heart, I'm one of those who wanted him at Kirkpiner representing Mugla and Fethi. Türk güreş I say this for the sake of Turkish wrestling. Okin Yavuz, on 7 points, says farewell to his Kirkpiner dream. We said 7 wouldn't be enough, and I still insist. I think 11 points will be the cutoff line. 7 puanı. Ben yine ısrarla 11 puanın baraj puanı olabileceğini düşünüyorum. Mustafa Taz has won too. He beat Tolga Turan, who stays on 8 points. I said it this morning. Never mind that he lost in the round of 64 at Manisa. This is one of Taz's biggest chances to speak his final word. Mustafa Taz comes from the depths. Never mind that he lost in the round of 64 at Manisa. This is one of his biggest chances to speak his final word before Kirkpiner. He's a wrestler who finds his level at exactly the right moment. And Yildiray Akin has beaten Serhat Elvin, Kokili Galkuk Municipality's Baspaliven, into the last 16. Another home wrestler advancing, just like Mustafa Taz before him. Yoluna devam ediyor. Serhat Elvan üstünlük sağladı. In the Coach Zebek match, something caught my eye too. Zebek seems to be managing his energy, because he needs it. Şu anda Every slap, every scythe is an expenditure of effort. He's being economical. Enerji Wisely so. Çünkü her enerjisi, her tırpan bir efor demek. kesinlikle şu an birbirlerini tartarak karşılaşmaya devam ediyorlar. Senjizin Shimshek is protesting his position against Yildiray Pala, a gripping, tearing Baspaliven. İhtardan He attempted a suplex, Furkan and the suplex was superb. I believe the shoulders touched. The match should end here. Cengizhan Şimşek itirazlarda bulunuyor. Sinjizin Shimshek is protesting in his match against Yildiray Pala. Look at this position. A gripping, tearing Baspaliven. He attempted a suplex, and the suplex was magnificent. I think the shoulders touched. This match should be over. omuzlar yere değdiği için güreş sonuçlanması gerekir. Şahsi fikrim. VAR is reviewing it now, the tower referees, the central committee. This is just my view, of course, but it was a highlight reel suplex. Yine kendini He keeps reminding everyone who he is, Senjizin Shimshek. He keeps reminding everyone who he is, Sinjizin Shimshek. But oh, what suplexes those would be at Kirkpiner. The shoulders touch the ground. He should be declared the winner. Arif Akın yoluna devam ediyor. Abdülrefik Öner'i mağlup etti. İki Kocaelili.
Cengizhan Şimşek. Evet, Cengizhan Şimşek. O Kazandı. suplex. Cengiz Imek wins with that suplex over Yildiray Pala. We called it before the decision, and we were right. Look at that, lifting him clean off the ground, then putting him down like any other opponent. We said it before the decision, Cengiz and Şimşek had won. And our reading proved correct. A suplex you could watch endlessly, lifting from the ground, then bringing Yildiray Pala down. Both the opening and the shoulders to the ground. İzlemeye doyulamayacak bir güzellikte bir suplexti Cengizhan Şimşek. Both the opening up and the shoulders touching the ground. A textbook suplex, a highlight reel suplex. Cengiz and Şimşek is coming on at full gallop. He's into the last 16. Cengizhan Şimşek suplexle kazanıyor. Teşekkür ediyoruz ekibimize, İBS ekibimize, yönetmenlerimize bu doyumsuz oyunu bir kez daha izlettikleri için. Jeneriklik bir suplex hakikaten. Geçen hafta söylemiştik. Faruk Butkan da kapanışta. Kendilerini hatırlatma ve anımsatma adına en güçlü prova burası demiştik. Cengizhan Şimşek dolu dizgin geliyor. Lep demeden leblebiyi ekrana getiren kanaldır TRT Spor Yıldız. Ali Yanatma kazanarak ilk 8'e adım attı. Orada kalabilecek mi? By my calculations, Ali Yanatma sits 7th right now. Sırada Among the three Basbolivinler on 8 points, who form the bottom three of the added 8, each has 2 non-scoring wins. 8 puanı bulunan And on points difference, Yuno Karaman is more advantaged, Yanatma -4, Tolga Turan -6. ki o 3 baş pehlivan da son 3 sırayı oluşturuyor ilave 8'deki. Her birinin de ikişer puanlama harici galibiyeti var. Dahası fena puanlarda Ünal Karaman daha avantajlı. Ali Yanatma'nın -4'ü, Tolga Turan'ın -6'sı var. In the Osman Khan Enes Dogan match, these two have wrestled so often in the Ba Alti division, they know each other completely. Dogan working the neck control, and nearly through Osman can ride over. İçerisinde ama attı üzerinden adeta Enes Doğan Osman Kanı. İsmail Balaban Bekir Eryücel karşılaşması. Bekir Eryücel açısından son derece kritik, paçalara daha çok ulaşmaya başladı İsmail Balaban. Evet. Ismail Balaban is reaching more and more deeply into his matches now, the critical phase for Bekir Eryusul. We'd already been observing that Balaban was wrestling actively, hunting the finish. İsmail Balaban'ın This is the form we've been waiting to see from him. In the Coach Zebek match, Zebek livens it up in bursts, but a hard slap landed, and Ismail Coach disrupted his rhythm completely. toparlandı, üstüne gitti. It collapsed on him like a nightmare. Zebek recovered and went straight back at Coach. Müsabakada A wild moment. And Ismail Balaban wins. He moves on, ending Bekir Eryusul's Kirk Piner dreams as well. Beating a wrestler as durable as Eryusul in regulation, he banks 3 points. Bir sporcuyu normal devrede mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdı. I said it this morning. The necessity of the Ismail Balaban hurricane finally blowing. In the last 16, in tomorrow's finals, at Kirk Piner, the Yellow Storm. For the sake of Turkish wrestling. That's our hope. The necessity of Ismail Balaban's hurricane finally blowing, I raised it this morning. In the last 16, in tomorrow's finals, at Kirkpiner, the Yellow Storm. For the sake of Turkish wrestling. That's our hope. Nasıl demiri tavuğuna dövdü yönetmenimiz hemen sol alt kareye Onur Susuz Furkan Durmuşaltın karşılaşmasını yerleştirdi. Yusuf Kanzibek is being treated for an injury. Medics are attending to him. And in the lower left frame, Susu's against Furkan Durmusaltin. Ismail Balaban has won his match against Bekir Eryusul. karşısında.
Velilerin Müdürü Yönetimi Kurulu Başkanı, Antalya Senik Yağlı Güreşleri, Ebedi Altın Kemer'de güreş ağabey Sayın Velilerimiz, her meydanımıza teşekkürler. Kaybedenler Komitesi adına hoş geldiniz diyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar. The NS Dogan Osman Can match continues, two wrestlers who came up through the Ba Alti division together. That deep familiarity makes for an extraordinary tactical battle. Neither can surprise the other easily. Üç baş pehlivan var şu anda yoluna devam edebilen. Bunların Three Basbolivanler can still advance and reach for the eight, but one of them will eliminate another. birbirlerini eleyecek. Semi Turgut and Kamal Sahin meet head to head, so we can count that as two contenders, not three. Two of those currently inside the eight could still fall out. Şu anda ilave 8'de yer alan baş pehlivanlardan ikisi bunun dışında kalabilir. Ali Yanatma 8 puanı var. Tolga Turan müsabakalarını tamamladı. Az önce Mustafa Taş'a yenildi. 8 puanda kaldı. Three Basbolivanler are still in a position to advance and reach for the eight. Yunal Karaman has 8 points and is now facing Tanju Cemisai. Ali Yanatma has 8. Tolga Turan finished on 8 after losing to Mustafa Taz. Tanju Cemisai and Yunal Karaman are both inside the added eight already, and now they meet. Güzeller. If Yunal Karaman wins, with his 8 points, a scoring period result could lift him to 10. The math keeps shifting under our feet. Başar'la mücadelesi ama hem Tanju Gemici hem de Süleyman Başar şu anda Kırkpınar'ı garantilemiş durumdalar. So these five, Susus, Serhat Elvin, Hassan Güzeler, Tanju Cemisai, and Suleiman Baysar, have earned their place at Kırkpınar from the added eight. 5 names locked in. The rest is being decided right now. Olursuzuzun ama erken dizlediğini gözlemliyoruz. Ben şiddetle şu itirazımı yapmaya devam edeceğim. Puanlamada süre sınırlaması olmadığı sürece Onursuzuz bu şekilde dizleyerek ikinci tura ya da diğer tura devam etmek zorunda kalıyor. Çünkü bir tur öncesi Orhan Okulu'yla takati kalmadı. Karşılıklı eleseler Feyzullah Aktürk, Mehmet Yeşil mücadelesinde. Feyzullah Aktürk yine çok hareketli. Mehmet Yeşil de sağlam karşılık veriyor. Bir budama girişiminde bulundu ama Feyzullah Aktürk uzak durdu rakibinden. Ismail Koç is going after Yusuf Kinzibek, a move to the Kasnak, trying to force him backward. Every slap, every scythe costs energy, and Zebek seems to be conserving his. These physical Basbolivanler, Ismail Koç knows exactly how to wrestle them. He's come out on top in many such matches. The key is simply not getting caught early. If he avoids that, the advantage is his. Daldı Feyzullah Aktürk, bastırdı Mehmet Yeşil'i. İşte istediğinin ilk hedefine ulaştı. Şimdi kontrol ediyor rakibini. Tabii. Ama atçılığı çok iyi olduğu için Mehmet Yeşil'i çevirmesi çok zor. Tabii Şahsi fikrim. nasıl bir orada sonuç alacak hep birlikte göreceğiz. Çok güçlü bir hamleyle bir üst önceki turda müsabakasını kazanmıştı Feyzullah Aktürk. Soru işareti bu Faruk Mutkan. Mehmet Yeşil bilerek mi yer güreşini tercih etti yoksa Feyzullah Aktürk hakikaten %100 dalışla bir puanlama noktasındaki o atağını karşılık bulur mu niyetinde bir dalış mıydı? Ben zorladığını Mehmet Yeşil'i yere indirmeye zorladığını düşünüyorum Feyzullah Aktürk'ün. Ben de senin gibi düşünüyorum. Did Mehmet Yeşil choose the ground game deliberately? Or was Aktürk's full commitment dive a genuine attempt to punish a scoring period error? I think Aktürk was forcing Yeşil down to the ground. And I believe you read it the same way I did. Savunma pozisyonu almış durumda Mehmet Yeşil. İyice bastırarak açıyor ama sonrasında ayağa kalkmasına izin veriyor Feyzullah Aktürk Mehmet Yeşil'in. Evet, çünkü puanlamadaki
muhtemel provasını yaptı, istediğini aldı. And Suleiman Baysar has beaten Hassan Güzeler. Baysar lifts his points to 14 and finishes ahead of Güzeler, moving into second place in the added 8 standings at this stage. Hasan Güzeller'e üstünlük sağladı. Suleiman Baysar lifts his points to 14 with that win over Hassan Güzeler, finishing ahead of him at this stage of the added 8 race. Hasan Güzeller'in A single result, and suddenly he's vaulted into second place. bu aşamada Remarkable timing. ikinci sıraya yerleşti Süleyman Başar. Bir anda burada elde ettiği galibiyetle Ben tam duyamadım ama Yusuf Can Zeybek'e mi bir ithar geldi? Zannediyorum Yusuf Can Zeybek geldi. Ben de öyle duydum. Hakem heyetini izlerken. Süreye bakıldığında 20 dakika doldu. Yusuf Can'ın bir itirazı var. İthar hususunda Osman Aynur da o itiraza eşlik ediyor. Hocası, ustası olarak. Usta olmak da çok zor. Çok. Hakem heyeti olmak çok zor. Kule hakemi olmak çok zor. onursuzuz. Suleiman Baysar's Kirkpiner place is now certain. Serhat Elvin and Hassan Güzeler lost their matches this round, but on 13 points each, both have guaranteed their place in the added 8. Buradaki bu turu kaybetti. Suleiman Baysar, his Kirkpiner place certain now. İlk 8'de Serhat Elvin and Hassan Güzeler lost this round, but on 13 points each, they've guaranteed their spots in the added 8. şu anda The leaders are protected by the arithmetic. üçü birden ilave 8'e yerleşemeyecek. The semi-turgid Kemal Sahin match will decide everything. The winner advances, the loser says goodbye to Kirkpiner. We said this round might decide the added 8. It looks like it will. Yani Kırkpınar'da Bu da tur, güreşememek bu tur, hakikaten. bu Evet. tur belirleyici olabilir demiştik. Öyle de olacak gibi görülüyor. Bu tur Kırkpınar'daki ilave 8'i belirleyecek gibi görülüyor. Furkan Durmuşaltın acaba suplex hamlesi yapabilir mi? Onursuz'a karşı. Furkan Durmuşaltın onursuzun arkasına geçmiş durumda. Bastırmayı mı tercih edecek yoksa oradan sonuç almayı mı? Bastırmayı tercih etti. Hemen savunmasını alıyor onursuzuz. Yusuf Can Zeybek kol çekti. Sonra elenseyle indirdi. Koltuk altı geçecekti ama uzak durdu. Uzak kaldı rakibinden. Bu arada Mehmet Yesel Yesel is being attended to. He's holding his face. I think there's been a clash of heads. Meanwhile, Ismail Koç has a powerful grip on Zebek's leg, trying to bring him down. Çok güçlü bir Ismail Koç has a very powerful grip. He's caught Zebek's leg, trying to bring him down. kazanabilecek mi? And being a master is hard. Bastıramadı İsmail Koç. Being a referee is hard. Bir Being a tower judge is hard. kendisini rakibinden. Every one of these roles carries its Can weight. Zeybek de şöyle bir prova yaptı adeta. Evet. Bu arada Boyunduruktan kavrayan. Furkan Durmuşaltın yine arkasında rakibinin tutma çabası içerisinde Çangal'a gitti. Ama onursuzsuz iyi karşıladı. Mehmet Yeşil Yeşil'e sağlık ekiplerinin bir müdahalesi var. Yine kastaklara hamlesi söz konusu. Sert bir tırpan ama boşa. Yusuf Can Zeybek de bu tür fizikli başpehlivanlarla nasıl güreşebileceğini çok iyi biliyor. Ve birçok karşılaşmalarda da hep üstün ayrılmıştır. Arkasına Ama geçti yakalanmadı rakibinin takdirde, ama İsmail Koç da iyi karşılık verdi. Sıyrıldı Yusuf Can Zeybek'in hamlesinden. Ismail Koç slipped free of Zebek's attempt and answered well. When Koç catches a physical Baspalivan on his feet and brings him down, especially with those waist and thigh wraps to the back, he doesn't forgive. When Ismail Koç catches a physical Baspalivan on his feet and brings him to the ground, especially with those hip and thigh wraps to the back, he is merciless. Boydurukta tuttu. The late Cengiz Elbaz Sarma was famous like that. İsmail Koç Standing in front of Ismail Koç is genuinely difficult. İsmail Koç yüklendi. Geri adımlıyor Yusuf Can Zeybek. Çok farklı. Bastırdığı zaman yenemeyeceği baş pehlivan sayısı çok az İsmail Koç'un. Tabii ki bütün
Onun stratejisi, B planı hep o. Üstüne gidiyor Yusufcan Zeybek'in. Coach drives forward again and again until he brings his opponent down. That's his whole strategy. Relentless pressure to the ground, then the sarma from the hip or the thigh. He's found his 2019 He's an form. extraordinarily strong Baspalivan, and he's found his 2019 form. Cengiz Elbiyavuz'umuz. That's the whole of his B plan. Relentless forward pressure, take the opponent down, then the unforgiving sarma. Önünde durmak There are very few wrestlers coach can't beat once he has them down. 2019 yılındaki formunu yakalamış. Bir itirazı var Yusufcan Zeybek'in. Ismail coach has carried Yusuf Kanzibek nearly to the stands, and Zebek is desperately waiting for the scoring period to arrive. 5 minutes left. The pressure is immense. Aşamanın geçmesini bekliyor. Daha 5 dakika var. Bu defa Mehmet Yeşil gönüllü olarak altta olmayı tercih etti. Feyzullah Türk şimdi üstte, arayış içerisinde yaydırıyor. Keçi dikmesine doğru yönelmişti, sonrasında dolandı diğer tarafa. Paçaya doğru hamlesi Mehmet Yeşil'in Mehmet yakaladı. Mehmet açmak. Yeşil evet. Aşağıda da, yerde de çok sağlam savunma yapıyor. Çok. Feyzullah Türk de rakibinin üzerine pek gitmiyor. O da niye gelmiyorsun dercesine bir harekette bulundu Mehmet Yeşil. Yeşile açmak, çözmek çok zor. How much can a single match give a wrestler? Yusuf At Manavgat, in the Taz, coach bout this season, perhaps coach lost that day, but that match lifted him so far, physically and mentally, I can't fully describe it. And now coach is harvesting the fruit of it. Yan. For 3 weeks, he's been shining. Ancak bu kadar mı? Bir pehlivana, bir müsabaka ancak bu kadar mı katkı sağlar? Hangisi derseniz, Manavgat CV Enerji Aldı Güreş Ligi'nde Mustafa Taş, İsmail Koç mücadelesinde belki de o gün kaybeden İsmail Koç'tu ama o mücadele İsmail Koç'a o kadar fiziksel ve mental olarak üst seviyeye çıkardı ki anlatamam. Ve şimdi o mücadelenin semeresini alıyor, meyvesini alıyor İsmail Koç. 3 haftadır. Zaman zaman parıl parlıyor onursuzuz Furkan Durmuş Altın mücadelesi. 2 ihtarı var İsmail Koç'un. Normal sürenin tamamlanmasına, düzeltiyorum, Yusufcan Zeybek'in ve normal sürenin tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Tekrar sağ dışına taşıdı ama 3. ihtar gelmez. Artık bu vakitten sonra. Here's a truth. Mustafa Taz comes from the depths like an undercurrent. Today's last 16, tomorrow's finals, Kurt Piner. Right now, his serious rivals battle each other while he watches on the big screen from the restroom. A clear advantage. Mustafa Taz watches his potential rivals battle each other head-to-head on the big screen from the restroom. Odası. While they wear each other down, he conserves everything. That is a clear, undeniable advantage as the rounds compress. Feyzullah Türk Mehmet Yeşil mücadelesi yine ayakta devam ediyor. Bu arada Kara Mürsel'le eski başpehlivanlardan Cino lakabıyla tanınan Mehmet Yılmaz ustamız da yayın ekibine çok selamları var. Saygılarımızı iletiyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Feyzullah Türk Mehmet Yeşil üstte solda, Enes Doğan Osmankan üstte sağda, onursuzsuz Furkan Durmuş Altın altta solda, Yusufcan Zeybek İsmail Koç mücadelesi altta sağda, 4'ü birden sizlere ulaşıyor. Fizela Aktürk just drove in hard from the left again, earlier from the right. A very solid attempt. And Furkan Durmus Altın has gone for a Kundi Kilsik, a cradle with the hook. Olacak mı Bu Feyzullah arada Türk'ün? Furkan Durmus Altın with a Kundi Kilsik, a cradle into the hook. Müsabaka bir anda The match flipped in an instant, Etmesi devam gerekiyor. but Susus wants it reviewed. He says it continues. İki taraf için. It was knife's edge, dangerous for both wrestlers. izlenmesini istiyor. The replay The will match decide. turned upside down in an instant. A claim of victory. No, Susus says the match continues. It was knife's edge, dangerous for both. Susus wants the replay reviewed. Here, the armpit entry, then Durmus Altın's cradle attempt. And the hook was magnificent.
Did he turn Susu's shoulders? It's being reviewed on screen. De fikir belirtiler. Ben Recep, ne ortadayım. diyorsun? Sen ortadasın. Ben ortadayım, açık Tabii söyleyeyim. inceleme yapılıyor mu acaba? Bir taraftan o da var. Ben net devam Onursuzsuz hemen etmeliyim. kulede. İşte onursuzsuz. Tekrar bilmiyorum. LED ekrandan da Merkez Hakem Komitesi bizlerden de destek alıyor. Yayın görüntümüzden. Az önce dev ekranda er meydanında pozisyon herkes izledi. Evet. Devam etmesi gerekiyor. İşte bir kez daha yansıyor ekranlarınıza bir başka açı. Ve en And the best angle is right here. You can see Furkan Durmaz-Altin's right shoulder clearly. Did the cradle open him up? The question is whether his shoulders touched. I'm honestly on the fence. çözülme var mı yok mu? The best angle is right here, Furkan Durmaz-Altin's right shoulder, clearly visible. Whether the cradle opened him up, did the hook land in time? İyi top. His right shoulder doesn't seem to have stayed down after the hook, but you can see he recovered well afterward. It's genuinely close. Semih Turgut bu kalan başpehlivanlar arasında 8 puana ulaşma fırsatına sahip başpehlivan. Eğer o da 8 puana ulaşacak olursa tam 4 pehlivan 8 puanda sıralanacak. Kriter belirleyecek. Evet, devam ediyor mücadele. The match continues. The decision is to wrestle on. And the completed results keep coming to your screen. Batmas, Shimshek, Balaban all through. Semi Turgut still has a chance to reach 8 points, which would make 4 wrestlers The tied there. decision is to continue. Semi Turgut still has a chance to reach 8 points among the remaining wrestlers. Bu galibiyetle Ali If he does, that makes 4 wrestlers tied on 8, and then the tiebreak criteria decide who's in and who's out. Harika suplex. Net galibiyet. Yıldıray Pala'yı yendi Cengizhan Şimşek. Ve İsmail Balaban Sarmakale ile Bekir Yüceli. Bekir Ergücel de bu yenilgiyle yine Kırkpınar hayallerine veda etti. Az önceki tartışılan künde pozisyonu. That disputed cradle position, a textbook hook. Furkan Durmaz-Altin knew it was coming and slipped free at the last instant. Otherwise, he'd have been caught in it. Yoksa kılçığı yiyecekti. That disputed cradle, a textbook hook. Furkan Durmaz-Altin knew what was coming and slipped free at the final instant. Devam edecek. Otherwise, he'd have been caught in the killsick completely. The reading, the survival instinct, that's experience. İsmail Koç karşılaşması yine devam ediyor. Yusufcan Zeybek'in 2 ihtarı var. Ünal Karaman, Tanju Gemici karşılaşması da devam ediyor değil mi? Onlar da ikisi de ilave 8'deler. Ünal Karaman kazanacak olursa ki puanı 8. Şimdi puanlamada 10 puana ulaşabilir. For matches still raging, Aktürk and Yesel, Dogan and Osman Khan, Susus and Furkan Durmaz-Altin, Zebek and Ismail Koç. The last 16 is taking shape. We'll bring you every result. Yildiray Akin won, he beat Serhat Elvan. And 4 matches still rage as this session closes. Kazandı. The last 16 is nearly set. Elvan'ı mağlup etti.